Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'in anketiyle sizlerleyim. Şimdi Lords Mobile Pacific Rim etkinliğiyle ilgili bir anket yapıyor. Çünkü Pacific Rim etkinliği gerçekten de uzun sürdü. 2 aylık bir süre aldı arkadaşlar. 2 ay az bir süre değil. Sürekli onlarla ilgili etkinlikler, emojiler, avatarlar, paketleri aynı şekilde birçok buna benzer yan etkinlikleri vardı. Şimdi dışarıdan değerlendirmesini bir yapalım. Sonra yavaştan ankete geçelim. Ne gibi sorular var mesela? Onlara falan bakalım. Arkadaşlar, Pacific Rim etkinliği bana göre bence diğer etkinliklerle karşılaştırdığım zaman tamam, zaman anlamına güzel. Bir aylık zamana yaymaları iyi. Ama ücretsiz daha çok şey verebilirlerdi mesela. Sürekli paraya dökülen bir mevzuydu. Mavi kod olayı vardı mesela. 4 kere, bir ayda 4 kere geldiğini düşünün. 7 günden. Evet. Onlara 700 lira oradan olsa, 135 lira gibi de oradan olsa neredeyse 1000 lira. Mavi kod 1, mavi kod 2 gibisine öyle bir şey gidiyordu yani. Sıralama gidiyordu. Mavi kod 4'e kadar. Şimdi arkadaşlar o mavi kod mevzusunda şimdi havai fişek geliyor mesela. Havai fişekte şu an var mesela. Havai fişekte ne var? Kale teması koymuş. Yani verdiğin paraya yine bir şey alabildin. Yani yine bir şey alabildin. Ama o mavi kod mesela ona benzerdi. Havai fişeğe benzerdi. Ama bir şey vermiyordu. Sadece Pacific Rim etkinliğine jeton veriyordu. Ha, paketlerle karşılaştırdığın zaman o jetonu tabii ki mavi kod alanı daha uygundu. Birebir başa baş pakette karşılaştırdığında. Ama dediğim gibi havai fişekle mesela şu an havai fişeğin verdiği kale temasının olduğu etkinlikle karşılaştırdığında ona göre hem daha ucuz mavi koda göre hem de daha iyi. Şimdi dediğim gibi çok fazla uzun olmasına rağmen aslında etkinlik dediğim gibi bence güzeldi ama pahalı. Lider görünümünü almak pahalı. Öteki etkinliklere göre çok pahalıydı arkadaşlar. Bir de kale temaları vardı. 2 tane kale teması geldi mesela 2 ayda. Bunlara yıldız çakamamak apayrı bir durum. Tamam, işbirliği de arkadaş. Hadi en kötüsü şey de birincisine mesela yıldız çakmadı. İkincisine yıldız çak yani. Nasıl iş oldu orasını da kestiremedik. Şimdi girelim ankete. Ona göre duruma bakalım arkadaşlar. Ne soruyorlar, ne diyorlar? Bizim görüşlerimize göre nasıl bir anketle karşılaşacağız? Birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, ankete geldik. Şimdi burada bize diyor ki Pacific Rim macerası etkinliğinden, yapboz etkinliğinden ne kadar memnun kaldın diyor. Birini seç demiş. Şimdi yapboz sanırım ikincisindeydi. İkinci ayda verdiği ödüllerdeydi diye hatırlıyorum. Evet. Yapboz etkinliğinde kale temasını almakta aslında zorlanmadık orada. Oraya ne diyebiliriz? Atıyorum kararsızım, memnunum. Memnunum diyelim normal bir şekilde. Popüler desteği etkinliğinden ne kadar memnun kaldın diyor. Popülerlik desteği arkadaşlar, bu popülerlik desteğini zaten o anda da belirttim. Başka oyunlarda kendi krallığında bir desteklenme bu şekilde oyunlarda zaten var. Buraya da geleceğini ben tam anlamıyla düşünüyorum. Burada ne diyebiliriz? Ne kadar memnun kaldın? Ya normalde karışıktı arkadaşlar. Daha tam anlamıyla kimse ne olduğunu, ne bittiğini anlamadı yani. Ne iş dönüyor? Tam belli değil. Kararsızım diyorum. Kubbe kasası etkinliğinden ne kadar memnun kaldım diyor. Bak, üzerinden geçti ama neredeyse ben bile unuttum yani. Kubbe kasası. Evet, kubbe kasası aslında zordu arkadaşlar. Ben bunun memnunum demeyeceğim. Ben öyle hatırlıyorum. İşte o lider görünümünü alma muhabbeti oradaydı. Aşağıdaki ödüllerde 10 tane lider görünümü dolduktan sonra bir hediye verme bölümü bitti. Ya da gününü doldurduğunda kubbe kasasında ayrıyeten orada sandık vermiyordu mesela.
Ya zordu. Bence kubbe kasası muhabbeti zordu. Buna hiç memnun değildim diyeceğim. Çoktan seçmeli demiş. Kubbe kasası etkinliğinin hangi yönlerinden memnun kalmadın? Geçerli olanların tümünü seçin demiş. Acaba seçtiğim soruya göre mi bunu şey yaptı? Dükkandaki tüm işbirliği eşyalarını almak için yeterli kasa kartı toplayamadım. Formatını beğenmedim. Takas dükkanından gelen ödülleri beğenmedim. Ücretsiz seçim edebilecek kader sikkesi yoktu. Bunu hepiniz adına seçiyorum arkadaşlar. Kupa kasası etkinliğinde kullanılan resimleri beğenmedim. Diğer demiş. Ben burada bunu da işaretleyeceğim. Çünkü dediği gibi kasa kartı oradaki sandıklar falan az geliyordu. Öyle hatırlıyorum. Lider görünümü de zaten oradaki kartlardan çıkmıyordu. Evet. İkisini seçeyim böyle. Yoksa resim falan filan bunlar boş. Takas dükkanından gelen ödülleri beğenmedim. İşbirliği görünümleri, kare temaları, ordu temaları, lider görünümleri, emojileri ve avatarların tasarımlarından ne kadar memnun kaldım. Şimdi bunu da Pacific Rim'le ilgili mi soruyor acaba? İşbirliği görünümleri. Acaba hepsiyle ilgili mi? Şimdi Pacific Rim'de mesela başka oyunlarda tek sadece bir tane ordu görünümü değil de birkaç tane mesela şey vardı. Jaeger robotlarından. Ama Lost Mobile'de sadece bir tane koymuşlardı. Bir tane var, o da koşar şekilde. Neyse onu o şekilde de şey yapmayacağım ama genel anlamda kaliteli oldu. Şimdi etkinlikleri arkadaşlar bence belki sürekli gelmesi iyi bir şey ama millete daha fazla, oyunculara daha fazla yardımcı olmaları lazım. Bunun için bunu olumsuz yorumlamamayı düşünüyorum. Tasarımları o kadar kötü değil çünkü. Memnunum deyip geçelim bunu. Hangi işbirliği avatarını beğendin demiş. Çoktan seçmeli. Evet. Şimdi bu avatarı zaten arkadaşlar almanız zor. Tamam, bunu belki almadığınız için gözünüze iyi gelebilir ama buna çok fazla lider görünümü biriktirmeniz lazımdı. Kolay değildi bunun alınması. Şimdi Yurika mesela, ben bunun lider görünümünü, şu lider görünüm demişim, avatarını pek değerlendiremiyorum. Yani böyle baktığımda bunlar gibi bir görüntü sağlamıyor sanki bana. Düzgün bir yüz şekli çıkmamış arkadaşlar. Hangisinin demiş avatarını beğendin? Şimdi şunu beğendik ama dediğim gibi bu zordu. Bunları hepsini beğendik diyelim. Ha, şu kalsın ya. Niyeyse ben bunu beğenmedim. Yani bu baktığın zaman kafa gibi bile görünmüyor. Bilmiyorum. Bana göre bir garip. Hani kullanmadım mı? Kullandım tamam ama sanki bir garip gibi bir şey ya. Daha güzel bir şey koyabilirlerdi, avatar. Bu da zordu yani. Bilin arkadaşlar. Bu da tamam güzeldi ama zor. Zor alınıyordu yani. Bak, dekorasyonlarla ilgili demiş. Şimdi dekorasyonların hepsini aldım. Şimdi dekorasyonlarda şu oynuyor. Aslında bizim için önemli olan hareket etmesi bence. Madem kalenin içini dizayn ediyoruz. Bu oynuyor mesela. Bunda da var bir cızırtı, şu kaynak mı yapılıyor ne yapıyorsa. Şu görünüşü bence diğerlerine göre daha iyi. Şu olabilir. Şunu biraz daha hareketli yapabilirlerdi arkadaşlar. Ya da çok almak yerine atıyorum bunun çapını büyütüp de daha iyi bir görüntü sağlanabilirdi. Ben kaleyi yerleştirdim ama yine de pek ahım şahım değil bence. Bu zaten ne anlama geliyor o da belli değil. Filmdeki herhalde yapım aşamasındaki yer gibi bir şey. Zaten bu da normalde bakın Kaju bunun içinde arkadaşlar. Şimdi bilmeyenler ya da filmini izlemeyenler tahmin edemezler bu küp nedir falan diye. Kapsül. Bunun içerisinde arkadaşlar Kaju'yu saklıyorlar. Kaju'dan parçalar saklıyorlar mesela. Bu da tamam, anladık. Bir anlatılınca bir mantığı var ama pek iyi gibi gelmedi. Şimdi görünümlerden temaları, lider görünümleri hangisini beğeniyorsunuz demiş. Etkinlik başlı başına zordu. Ordu temasına nasıl koymuşlar? Ya şimdi bunda da tamam arkadaş, ordu teması yapmışsın ama bu sanki kafası içeri göçük gibi. Biraz hafif kafasını yüksek gösterebilirlerdi. Tamam biz kullanıyoruz ama böyle sanki içine çökük gibi. Tamam, bunu da beğendik.
O Yoreka kale teması da güzel. Bak mesela bunun da şeyi güzel olabilirdi, ordu teması, ama yok, koymamışlar. Şimdi lider görünümü hakkında ayrıyeten tamam, hadi bu da güzel diyelim. Bunu zaten çoğu kişi alamadı arkadaşlar. Hani kalelerini fullleyen full kaptanlar bile almadılar, yani alamadılar. Çok zordu. Ya o kadar diyeyim. Yani bunu almak yerine adam 4 tane 5 tane belki e, etkinlik tamamlar. En az. Böyle söyleyeyim yani. Bu lider görünümü yapmak pahalıydı. Ne kadar memnunsunuz diyor. Hmm, kimin adına düşüneyim mesela? Oyuncular adına düşünüyorum arkadaşlar. Kararsızım. Ee, çünkü çoğu kişi alamadı. Çoğu kişi kale temalarını alamadı. Lider görünümü zaten çok zordu. En iyi oyuncular bile alamadılar. Bunun haricinde küçük tek tip şeyler mesela tamam, basitçe belki alınanlar oldu. Etkinlik uzun sürdü. Ee, gibi şeyler düşünürsek ben ortalardayım yani. Biraz daha basitleştirilebilir iş diye düşünüyorum. Sizin adınıza kararsızım diyorum arkadaşlar ben. Şimdi herhangi bir önerim var mı demiş. Şimdi buraya bir öneri ekleyeyim. Ne diyelim? Her kitlenin oyuncusu düşünülmeli. Başka ne yazabiliriz arkadaşlar? Önemli olan aslında bu. Bu ikisi. Evet, pek bir şey yazmamız doğru değil. Çünkü değerlendirmemiz aslında bizim için şey. Buradan istediğin kadar anlat. Arkadaşlar şimdi parçalarını daha kolay bulunur hale getirin dememiz onların işine yaramayacak demek. Gelmiyor demek. Çünkü parçayı ne kadar zor bulursan o kadar daha çok paket alman demek. Daha çok paketlere yoğunlaşman demek. Bu onların işine, senin de işine gelmeyen bir durum. Bu şekilde. Başka önerin veya geri bildirimin var mı? İsteğe bağlı demiş. Başka önerim veya geri bildirimin.
Etkinliklerin çok olması heyecanlı olabiliyor, anlıyorum. Ama para harcamayan kitlenin oyundan kopmamasını sağlayacak şekilde etkinlikleri yapmanız daha iyi olur. Oyunda hiçbir şekilde bot hile istemiyoruz. Her ne kadar bunun için çaba sarf etseniz dahi buna engel olamıyorsunuz. Bot kullanmayan savaşçı lonca bile kendi krallığına savaş botu kullanan lonca geldiğinde rekabeti kaybetmemek için savaş botu almak zorunda kalıyor. Oyunun eski halleri oyunun en güzel dönemiydi diyoruz. Gönderelim arkadaşlar. Evet, bu kadar. Arkadaşlar siz de aynı şekilde etkinlik anketini yapabilirsiniz. Ben bu şekilde değerlendirmesini yaptım. Biraz da sizleri düşünerek yaptım. Çünkü önemli nokta burada sizlersiniz. Bunu sadece para harcayan oyuncular oynamıyor. Bazen mesela yorum alabiliyoruz. Mesela şey diyorlar. Diyorlar ki işte parası olan oynasın, parası olmayan oynamasın, para harcamayan bu oyunu oynamasın falan deniyor mesela. Arkadaşlar bu oyun yeni değil ki. Eskiden beri bu oyuna atıyorum bağımlı olan insanlar da var. Ee, Daha dün başlamadı ki bu millet diyelim ki ya şöyleydi böyleydi. Eskiden daha uygun bir koşul vardı. Tamam her zaman paraya bağlıydı ama şimdiki gibi etkinlikler yoktu. Şimdi insanlar daha fazla bütçe ayırmak zorundalar. Her şey bir yere kadar. E, Yani herkesi düşünmek zorundayız. Sadece kendimizi düşünürsek o ben şimdi kendime göre anlatsam bu işleri ya kardeşim sen neden bahsediyorsun dersiniz. Mesela bir etkinlik geliyor, bir takas geliyor, bir şey geliyor. 11K kahramanları alamıyorum. İşte çoğu sandıkları alamıyorum. Çünkü çoğu bende var. Kale temalarını alamıyorum. Bende var. Şimdi aynı mantık. Kendi açımdan değerlendirirsem olmaz. Onun için herkesin gözüyle bakmaya çalışıyorum bu işlere. Dediğim gibi eskiler daha iyiydi, daha güzeldi. Şimdi bir garip, oyun bir garip. Herkes gözü açılmış, herkes bir şey bildiğini zannediyor. Oyun yönetimi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sürekli paketler, oyuncular hayli bir garip. Bilmiyorum arkadaşlar, oyun nereye gider, nasıl olur? Ee, Umarım bir şeyler düzelir diyorum. Siz de dediğim gibi anket yapabilirsiniz, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Herhangi bir şey zaten istemiyorlar, talep etmiyorlar. Bu şekilde biz de anketimizi yaptık. Arkadaşlar videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.